Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, büyük işleri büyük insanlar yapar. Büyük davalar büyük insanlar tarafından halledilir. İnsanın büyüklüğü iç aleminin büyüklüğüyle ölçülür. Kalbi ne kadar mazbut ise bir insanın, o insan o kadar büyüktür. Kalbi ne kadar arızalı, pürüzlü ise o insan o nispetle küçüktür, büyük görülse bile. Kalbin mazbutiyeti de ahirete ve Allah'a bağlılığıyla ölçülür. Kim Allah'la ciddi münasebet içinde, Kur'an'ın yolunda ve Resul-i Ekrem'le münasebet içinde ise kalbi mazbut demektir. Ve cihanın üst üste muğlaklarını, müşküllerini, problemlerini halledecek de işte bu iç mazbutiyetine sahip olan kimselerdir. İç istikametine ulaşan kimseler, hayatı istihkar edecek, dünya ve dünyaya ait her şeyi hafife alacak, Allah'ın büyük ve yüce gördüğü şeyler o da büyük ve yüce görecek, onları yükseltmeye çalışacaktır. İç aleme bağlı. Ne kadar derinse insanın içi o nispette bu vazife hakkıyla yürütülecek ve yapılacaktır. İç aleminde herhangi bir derinlik yok ise, Allah'la münasebeti yönünden pek sır isen, gençken de öyle olacak, olgunken de öyle olacak, yaşlıyken de öyle olacak. Kızken de öyle olacak, ihtiyarken, yaşlı kadınken de öyle olacak. Öyle olacak ve hiçbir hayra, hiçbir rahmete, berekete vesile olmayacaktır. Mükemmel fertler, mükemmel işleri çevirecek. Büyük müşkilleri, kâmeti balalar çözecek. Problemler onların elinde yağdan kıl çeker gibi Allah'ın tevfik ve inayetiyle hallolacaktır. Kendisine düşen vazifeyi iç aydınlığı içinde, dünyada ahiretin sahnelerinde geziyor gibi gezen kimseler halledeceklerdir. Ukbaya inanmış insanlar halledeceklerdir. Kaybettiği şeylerin birkaç katını Allah kendisine lütfedeceğine inanmış kimseler halledeceklerdir. Dünyanın her sonbaharda solan bağ ve bahçesine mukabil, binlerce hazan mevsimi görse de tek yaprağı düşmeyen cennete gönül kaptırmışlar halledecektir. Ayların, güneşlerin grup edip, üfur edip gitmesine mukabil, bütün batanlara mukabil batmayan, gitmeyen, uful etmeyen Allah'a gönül vermişler halledeceklerdir. İç aydınlığına, iç derinliğine bağlıyoruz her şeyi. Bize kadar itila devremizde mesela çeşitli varyantlardan yükselme imkanını bulmuş hep bu insanlarla yükselmiştir. Baş aşağı gidişte de aksine dünyaya bel bağlamalar müşahede edilmekte ve ukubanın unutulduğu müşahede edilmektedir. Size bir iki tablo arz edeceğim. Abdurrahman bin Avf, Aşere-i Mübeşşere'den, Uhud'un kahramanlarından, bir uzvunu orada arızalı çıkarıp hayatı ondan sonra öyle yaşayanlardan. Diyor ki Bedir'in tam bir yanan fırın haline geldiği, kızıştığı esnada, henüz bıyıkları terlememiş sülün gibi iki delikanlı süzüldü, yanıma geldi benim. İkisinin de bana diyecekleri bir şey vardı ama birbirlerinden saklıyorlardı. Sonra bunların adını öğreneceğiz ve tarihe de kaydolacaktır.
Bunlar ya Amr ibn Cemuh'un oğulları Muaz Muavviz veya Afra Hatun'un oğluyla Amr ibn Cemuh'un oğlu Muaz Muavviz. Yanıma sokuldu, bana dedi ki ammi arini Eba Cehlin. Canım amcacığım, bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Medineliydi bu delikanlı. 10-15 yaşındaydı bu delikanlı. Mâzâ tesnâ'u ya büneyye, oğlum ne yapacaksın Ebu Cehil'im? İşittim Mekke-i Mükerreme'de Resul-i Ekrem'e eza edermiş, cefa edermiş. Ben bugün ona haddini bildireceğim. O benim yanımdan uzaklaşırken öbürü kulağıma eğildi, benim aynı şeyi sordum. Birbirlerinden saklıyorlar, bu şerefli vazifeyi tek başlarına yapmak istiyorlardı. Ebu Cehil o esnada topluluk içinde göründüm. Parmağımı kaldırdım, işte şu dedim oğlum. Ben daha şu demeyi bitirmeden onlar orada peyda oluverdiler. Başına gözüne indirdikleri kılıç darbeleriyle de yere yıkmışlardı Ebu Cehil'i. Biri kolunu kaybetmişti. Koluna inen İkrime'nin kılıcı kolunu koparmıştım. Fakat sevinç içindeydim. Peygamberine kalkan eli o eli taşıyan boynu koparmıştım. Kendi kolu da gitmişti ama sevinç içindeydim. Bu duygu ruhuna işletilmiştim. Hazreti Muhammed sevgisi damarlarında dolaşan kan haline gelmiştim. Yüce bir gönlü vardı. Derin bir his yapısına sahiptim. Belki bir başka yerde cesedini de o bırakacak, orada gidecekti ama içi ferih ve fahurdu. Çünkü baki ve sermediği bir istikamette sarf edilmişti. Emsalini Yermuk'ta görüyoruz. Yermuk büyük ölüm kanının savaşıdır. Halid'in son dakikalarda gözünün önünden geçirip de sinema şeridinde o kare karşısına gelince dur bir dakika seni seyredeyim, tatlı tatlı seyredeyim dediği, mümin için tatlı dakikaların yaşandığı bir muharebedir. Müminlerin sayısı müdakkiklere göre 30.000'di. Bütün Avrupa'dan toplanmış gelmiş Haçlı topluluğunun sayısı ise 200.000'e varıyordu. 15 insana bir insan düşüyordum. Filler vardı, uzun mızraklar vardı, barbarlığı temsil eden her türlü silahlar vardı. Müminler henüz bellerini doğrultamadıkları bir dönemde 30.000 insanla 200.000'in karşısına çıkılmıştı. Usta manevralarıyla kendisini cihana kabul ettiren ve batılı tarih yazarlarına Anibal'ı kapısına götürüp kumandanlık dilettiren Seyyidina Halid bin Velid orduyu güzel tanzim etmiş, yerleştirdiği insanları güzel yerleştirmiş ve Müslümanlığın batıya doğru açılma savaşını veriyordu. Elhak o gün akşama kadar bu işi bir hakkın yerine getirdiler. Abbas bin Eşim yerinden bir adım geriye atmadı. Biz Müslümanlığı tanıdığımızdan bugüne hep ileriye adım attık diyordu. Yermuk'ta Bizans ordusu karşısında geriye gitme olmaz diyordum. Elinde rivayete nazaran 20 tane mızrak kırıldı. Ve sesleniyordu etrafına. Allah yolunda doğranıp da yerinden bir adım geriye atmayacak adama kılıç ve mızrak verecek yok mu diyordum. Bizans çemberi geldi, onları sardı fakat bir adım geriye atmadılar. Biraz sonra da Allah idbar ikbale çevirdim. Rüzgarlar tarafımızdan esmeye başladı. Yavaş yavaş o 100.000'lik ordu 100.000'ini muharebe meydanında bırakıp kaçacaktı. Ama bu birlik kimin önünde kaçıyordu? Habbaş İbn-i Kays o gün atına binmiş, sabahtan ikindiye kadar savaşmıştı. İkindi güneş grup edeceği an, ikindiyle öğleni beraber cem edip de kılayım diye. Atının üzengisine davranınca birdenbire baş aşağı gitmiştim. Öğlende daha savaşırken bacağını kaybetmiş ve fakat akşama kadar farkına varamamıştı. Kandan irinden bir deryanın çağladığı hengamda namazına koşan mücahit, namaza koşmadan evvel nerede bıraktığı ayağını aramaya başlıyor. Ayağa kalksa sabah kesilmişti de ancak akşam atından inerken farkına varıyordu. Bu nasıl işlerinliğidir? Bu nasıl Allah'a merbutiyettir? Bu nedenli bağlılıktır ki insan ayağını kaybeder de duymaz.
İşte onlarla bizim aramızdaki büyük fark. Onların Allah'a bağlılığıyla bizim aramızdaki fark. Dünya ve ukbayı birbirinden böylesine ayıran bir cemaat. Bu cemaat 200 binlik orduyu önüne katmış sürüyordum. 100 bini meydanda dökülmüştü, öbürü de kaçıyordum. O artık Heraklius Suriye'den ayrılırken hüzün içinde elini kaldırıyor. Elveda elveda diyordum. Bir daha bunların önünde buraya dönmek mümkün değildir, elveda diyor. Ebediyen Suriye'yi terk edip ayrılıyordum. Müslümanların o gün şehitlerinin sayısı ancak 3000'di. 3000 şehit vermişti, yerinden oynamayan insanlar, elinde kılıç ve mızrak kıran insanlar, hayatı istihkar eden insanlar. Ama Resul-i Ekrem'in yüce adının Bizans surlarında dalgalanmasını temin etmiş oluyorlardı. Antakya'daki minarelerde, Hamada, Humus'ta, Lazkiye'deki minarelerde Muhammedur Resulullah sesi yükseliyordu. O akşam minarelerde ezan okunurken veya yükseklerde ezan okunurken, o yatsıda ezan okunurken, üstlerinin kanıyla sağda solda kendisine namazgâh arayan mücahitler, Resul-i Ekrem'in adının bir merhale daha ileriye götürüldüğünün sevinci ve huzuru içindeydiler. Bu duygu ve düşüncenin bize her şey getireceği kanaatindeyiz. Allah'a gönül vermişliğin, Kur'an'a bel bağlamışlığın, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmuşluğun bize çok şey getireceği kanaatindeyiz. Ve bunun dışında da biz şu iki büklüm belimizi başka şeylerle doğrultmamız mümkün değildir. Onun için her şeyden evvel bütün dikkat nazarımızı bir tek noktaya tekzip etmek suretiyle hep orada işlemek, orada başlamak, ses ve soluğumuzu hep orada duyurmak lazım. O noktada neslimizin gönlünün mamur edilmesi, onun iç yüceliğine, derinliğine ulaştırılması, ukbayı büyük görür hale gelmesi, onun karşısında dünya ve dünyaya ait lezayeti istihkar eder hale gelmesi. Rabbim bu büyük kavgada mücadele eden, insanımızın dizine derman ve kalbine fer versin. 3 asırlık birikmenin neticesi bu ağır yük altından, bu hacaletli vaziyetle ve büyük mücadeleyi verebilir miyiz, veremeyiz mi? Onun inayetiyle verebileceğimize inanıyorum. Ondan medet ve inayet diliyor ve dileniyoruz. Bizi artık başkalarının kapısında dilenci olarak dolaşmadan, tesevvür ve tekeffükten halas eylesin. İç aydınlığına ulaştırsın. Bizi aziz eyleyeceği yola hidayet edip aziz eylesin. Ela inne ahsenel kelâmi ve abla'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ